Şimdi ben diyorum ki bizim insanımız ve dünyanın diğer insanları güzel şekilde sorgulamayı öğrense hepsi Müslüman olur diye düşünüyorum. Bunu şuna dayanarak söylüyorum. Kur'an'da 700'den fazla hiç düşünmez misiniz misalinde ayetler var. Bu ciddi bir iddia. Yani Kur'an dünyadaki bütün insanlara meydan okuyor adeta. Hiç mi düşünmez misiniz? Yani düşünsen demek ki beni bulacaksın diyor Kur'an. Doğru mu? Şimdi mesela bazen trafikte gideriz böyle. Tam köşeye bakarız. Polis çevirmesi var. Elin ayağın titriyorsa ne demek o? Evraklar eksik demek. Ama şöyle arkana yaslanmışsan, ışıkları da şöyle dokunup açmışsan ne demek bu? Benim evraklar tam demek değil mi? Demek ki evrağı tamsa insan muhatabına meydan okuyor. Şimdi Kur'an'da hiçbir haşa eksik olmadığından dolayı bütün aleme meydan okuyor. Hiç düşünmez misiniz? Hiç akletmez misiniz? Hiç sormaz mısınız? Hiç sorgulamaz mısınız? 700'den fazla bu ve buna benzer ibarelerle meydan okuma var Kur'an'da. Bu çok ciddi bir iddia. Şimdi özellikle bizim topraklardaki insanlar bu meydan okumaları biraz farklı değerlendiriyor ve bizim aramızda darbe mesel olmuş bazı cümleler oluyor. Mesela birisi Kur'an'a meyletse, böyle başına gelen olayların ya acaba Allah Azze ve Celle bana burada ne demek istedi, nasıl bir mana var diye sorgulamaya başlasa biz ne deriz hemen? Yahu hikmetinden sual olunmaz. Şimdi Allah'ın hikmetinden sual olunmazsa ben Allah'ın hikmetini nasıl bileceğim? Hikmet ne demek? Faydaları gözeterek iş yapmak demek. Ben o hikmeti sorgulamazsam nasıl bileceğim onu? Ama ne diyorlar ondan sonra? İnanıyorsan sorgulamazsın. İyi de ben sorgulamazsam nasıl inanacağım? Şimdi bizde bir iman var. Allah bizi affetsin. Anadan, atadan arsa devralır gibi iman devralmışız. Çocukken demişler kulağa, biraz yaş ilerleyince Müslümansın, Allah var demişler. Tamam demişiz, öyle gitmişiz. Ama Allah Azze ve Celle'nin neyden memnun olup neyden memnun olmadığı noktasında altımız ne? Bomboş. Neden? Çünkü sorgulamadığımızdan. Yani Kur'an'ın iddiası sadece dünyanın diğer insanların ama hayır bize de o iddiası var. Hiç düşünmez misiniz, hiç akletmez misiniz, hiç sorgulamaz mısınız diye o iddialar bize de. Ama biz orada sorgulamıyoruz değil mi? İnanç dediğin sorgulanmaz. Ben sorgulamazsam nasıl inanacağım? Sorgulamadan inanırsam, sorgulamadan o inancı devrederim. Bir gün bir tanesiyle muhabbet ediyordum da işte. Ta böyle yıllar önce bizim Mersin'den bir arkadaş vardı böyle çocukluk döneminde. Hani insan o zamanlar akınlara kapılıyor, özeniyor vesaire. O da özenmişti yani. Baktık koynunda bir kolye. Hayırdır dedi. Hristiyan oldum dedi. Dedim ki İslam'da mantıklı olmayıp Hristiyanlıkta sana mantıklı gelen ne var dedim. Ne oldu da sen Hristiyan oldun deyince bilmiyorum hiç düşünmedim dedi. Bir soru daha sordum bilmiyorum bir soru daha. Dedim ya sen Hristiyan değilsin dedim ya. Sen Hristiyan olsaydın bunların cevabını verirdin. Şimdi birisi bize sorsa sen niye Müslümansın? Biz bunun cevabını veririz değil mi? Demek ki bir insan bir sisteme inanması için onun altyapısını sorgulaması ve doldurması lazım. Doğru mu? Niye Müslüman olduğunu bilmeyen bir insan niye başka bir dini seçtiğini de tabii ki bilemez. Hani bazen maalesef bilimi yanlış anlatıyorlar. Halbuki bilim ilerledikçe o da Kur'an'ı anlatan bir argüman. Kainat kitabını yaratan ve biz o kitabı okuyarak fenni ilimler diyoruz. Öyle bir Allah başka sıfatlarıyla yarattığı Kur'an kitabına aykırı bir kitap yaratabilir mi? Bir Allah düşün, belli başlı sıfatlarıyla, kelam sıfatıyla Kur'an kitabını yaratmış. Başka sıfatlarıyla, kudret sıfatıyla da kainat kitabını yaratmış. Bir yazarın iki kitabı birbirine zıt düşebilir mi? İmkanı yok, düşemez. Yani o bizim anlamamamızdan kaynaklı. Biz sorgulayamıyoruz. Bir gün Nijeryalı bir tane bilim adamı böyle sorgulamış. Adamın da ana meselesi demirin oluşumu, onu araştırıyor. Demirin oluşumunu araştırırken bakıyor ki yeryüzünde demiri oluşturabilecek bir enerji mevcut değil. Çünkü demirin oluşması için biliyorsunuz nova ve süpernova patlamalarına ihtiyaç var. Yeryüzünde de böyle bir enerji daha açığa çıkmadığından adam diyor ki ya bu yeryüzünden demir oluşamaz diyor. Daha sonra araştırıyor. Kur'an'da bir ayete denk geliyor ve enzelna hadid diye değil mi? Demiri biz indirdik. Bak çok ilginç. Sen demiri aşağıdan çıkarıyorsun ama ayet diyor ki hayır biz onu indirdik yani yukarıdan indirdik diyor. Araştırırken bakıyor ki böyle bir ayete denk geliyor. Şimdi ondan sonra şunu anlıyor. Diyor ki birisi gök taşlarıyla biz dünyaya teşrif etmeden önce yağmur gibi dünyayı dövmüş diyor. Dövmüş diyor. Ve o nova ve süpernova patlamaları oluşuyor ve sonucunda demiri oraya hediye bırakıyor. Şimdi bak burada ince mesele burası değil, bundan sonrası. Ancak benim istikbalde demiri kullanacağım birisi o demiri oraya koymuştur. Koydum diye de yazmıştır. Bak sorgulamadan Murat anlaşıldı mı? Hikmetli sorgulama. Şimdi mesela ben seyahate çıksam, gittik okuma kampına, bavulu bir açtım, içinde en sevdiğim tantuni. Ne derim ben? Ya şu hanıma bak ya, bizi de nasıl düşünüyor derim. Biri dese ya olur mu canım o tesadüfen konulmuştur. Olur mu öyle bir şey? İçinde bavulun içerisinde tantuni var tabii o kıyafetleri koktur o ayrı bir hikayeydi. Çikolata diyelim hadi. En sevdiğin çikolata bavulun içinde. Biri dese ki bu tesadüfen girmiştir. Ne dersin? Gülersin ona ya. Olur mu? Orada bir kasıt var. Maçlarda da öyle yapmıyorlar mı? Bakıyor ki tam zamanında ayağına kaymış. Ne diyor? Kırmızı kart diyor. Kasıt varsa kırmızı kart vardır. Bak bu işte de bir kasıt var. Tam sen dünyaya teşrif etmeden önce birisi o demiri oraya koymuş.
Bir de kitabına yazmış, demiş ki biz demiri indirdik ve enzelna hadid demiş. Allah Allah. Demek ki kasıt varsa bu işe tesadüf karışamaz. Şimdi demek ki insan bu ve bunun gibi manaları sorgulaması lazım. İşte gelelim bugünkü ana konumuza. Bu tür manaları sorgulamanın en güzel haline biz tefekkür diyeceğiz. Tefekkür. İnsanın kendine sorması lazım. Sadece duyduklarımla hareket edeceksem gözlerim niye var? Sadece aklımla hareket edeceksem kalbim niye var? İşte biz o aklın ve kalbin imtizac edip birlikte çalışmasına, o bereketli uyuma tefekkür diyoruz. Şimdi tefekkürde şöyle bir hususiyet var. Şimdi kendimi üçe ayırayım. Bir akıl diyeyim. Ne gibi düşüneceksiniz biliyor musunuz aklı? Orman gibi düşüneceksiniz. Her türlü meyve var mı Süleyman? Balı var, arısı var, ceylanı var. Ama işlenmemiş halde. Oradan fasulyeyi direkt koparıp alıp yesen tadı olmaz. Niye? Ne yapman lazım? İşlemen lazım. İşte o işlenecek olan yere tefekkür makinesi diyeceğiz. İşlendikten sonra uygun mamül çıkarsa o da kalbe akıyor, buna da iman diyeceğiz. Yani tefekkür dediğimiz bir düşünme şekli. Farklı ürünleri alacaksın, makinede işleve sokacaksın, ortaya farklı bir mamül çıkacak. Farklı fikirleri alacaksın, tefekkür makinesine koyacaksın, ortaya telif edilmiş yeni bir ürün çıkacak. Ve bu ürün uygun mamül çıkarsa kalpteki iman potasında erimiş olacak. Tefekkür makinesinin önemini anladınız mı? Yani tefekkür makinesi çalışmadıktan sonra orman kadar mamülün olsa hiçbir işe yaramıyor. Birçok fikri olup o fikriyle delalete düşen insanlar nasıl düşüyor anladınız mı? Çünkü o fikrin işlenmesi lazım. Şimdi burası benim aklım, ormanım dedim. Şimdi bakın orada çok fazla bitki var, çok fazla meyve var, çok fazla sebze var. Bir arı bal yapacağı zaman bütün ormana konup geziyor mu? Hayır. Kendisine bir çiçek belirliyor. Diyor ki ben kestane balı üreteyim. Ve ne yapıyor? O bölgedeki bütün kestane çiçekleri bitene kadar başka hiçbir ağaca konmuyor. İşte tefekkür budur. Sen o fikir dünyanda, ormanda sana lazım olan ürünleri bir arı gibi seçeceksin. Tefekkür makinesine atacaksın. Ondan sonra kalpte iman olarak akıp kalpteki iman potasında eriyecek. Yoksa bir elma alayım, bir fasulye alayım, bir soğan alayım, bir ananas yapayım. Bununla hangi yemek olur? Hiçbir yemek çıkmaz bundan. İşte biz bu yüzden çok fazla fikrimiz ile uygun bir sonuca varamıyoruz. Çünkü tefekkür makinamızı kullanmayı bilemiyoruz. Şimdi bu tefekkür makinesi en çok neyde önemli biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Önce okuyalım sonra söyleyeyim. Bismihi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye. Zeylüz zeyl. İ'lem eyyühel aziz. Tefekkür gafleti izale eder. Şimdi bakın gaflet, terk etmek, önemsememek, idrak etmemek, yanılgı içinde olmak demektir. Biz uykuda olmak diyelim mi kısaca? Gaflet nedir? Uykuda olmak. Daha güzel bir tabiri daha var, onu da kullanayım. İnsanın çevreden haberdar olmama durumuna da gaflet deniyor. O yüzden gaflet uykusunda derler ya. Şimdi bu gaflet genellikle başka bir kelimeyle anılır. Şudur o kelime. Gaflet yani uyku halinde olma ve dalalet, sapkınlık içinde olma. Müslüman ekseriyetle dalalette değil, gaflet halinde olur. Şimdi bir tane ilaç var ortada. Benim hastalığıma şifa vesilesi olacak. Ben de bu ilacı hiç önemsemiyorum ve kullanmıyorum. Bu hangi hal? Gaflet hali. Ben bana şifa vesilesi olan bu ilacı inkar ediyorum. Böyle bir ilaç olamaz. Bu ilaç yalancıdır deyip kullanmıyorum. Bu dalalet, sapkınlık hali. İşin üzücü yanı ikisinin de neticesi aynı. Gafletle dalaletin tam kemik ayrımı yapılabildi mi? Şimdi biz Müslüman olarak en çok nereden gaflete düşüyoruz biliyor musunuz? Sebeplerden gaflete düşüyoruz. Bak nasıl oluyor iş biliyor musun? Gün içerisinde biz en çok neyle muhatap oluyoruz? Sebeplerle. İşimizle, gücümüzle, sağlığımızla, ilacımızla, futbol kulüpleriyle, tırımızla, demirimizle sürekli sebeplerle muhatap ola bir süre sonra tesiri de onlardan biliyoruz. Çünkü hep bitişik geliyor. Mesela bal deyince aklınıza ne geliyor? Arı geliyor. Bitişik çünkü. Süt deyince aklınıza inek geliyor. Bitişik çünkü. Şifa deyince aklınıza ne geliyor? İlaç geliyor. Bitişik çünkü. İşte bir müminin gafleti sebeplerden oluyor. Sürekli sebeplerle meşgul ola bir süre sonra tesiri sebeplerden bilir hale geliyoruz. Beni Sinan mutlu etti. Beni şu ilaç iyi etti. Beni dünyaya haşa anam yarattı getirdi diye değil mi? Tam öyle oluyor. Benim
Babam olmasa rızkım gırtlağıma girmezdi değil mi? O tarz tavırlara giriyoruz. Ve ne oluyor? Sebeplerle meşgul ola bir gaflet boyutu kazanıyoruz. Bakın Üstad Hazretleri diyor ki bu gafleti bir şey yırtar, yok eder, izale eder. Tefekkür diyor. Az önce biz tefekkür makinesini anlattık. Niye önemli anladın mı? Bir müminin o gaflet perdesini yırtacak tek şey tefekkür makinesini kullanmasıdır. İnsanlar yüzyıllar boyunca dünyanın döndüğünü inkar etmişler. Çok insana da zulmetmişler bu sebepten, doğru mu? Niye inkar etmişler biliyor musun İrfan? Dünya döndüğünü hiç hissettirmemiş. Hissediyor musunuz dünyanın döndüğünü? Yok. Bakın dünya ne olmuş biliyor musun döndüğünü? Şiddeti zuhurunda gizlemiş. Şimdi bak sen saatte 108 bin kilometre hızla döneceksin. Bir de bu dönüşü yaparken kendi etrafında döneceksin ve ben bunu hissetmeyeceğim. Olacak iş mi bu? Şimdi mesela araba yapıyorlar. Ne diyorlar? Bu arabayla 265 bas. İçeride hissetmezsin diyorlar. Şimdi bak dünyaya bak. Dünya 108 bin kilometre hızla gidiyor. Bir de kendi etrafında dönüyor. 1680 kilometre kendi etrafında dönüyor ve sen bu dönüşü hissetmiyorsun. Bu yüzden zamanında birçok insanlar bu muazzam sistemden dolayı inkara gitmişler. Aslında normal değil mi? Buradaki bu sistemin hissedilmemesi. Şimdi Allah Azze ve Celle biz bu intizamı bir çarpıklıkla hissetmeyelim diye 2 tane kanun yaratmış. Ve an ve an kendi yaratıyor. Yani yaratıp bırakmış mı Sinan? Hayır canım, kanunda onu anlayacak şuur nerede? Birisi dünyanın dönüşünden oluşan kuvve-i anil merkez. Yani merkez kaç kuvveti? Şimdi ben burada tesbihi çevirsem koptu mu atmak ister. İşte onlar atılmasın diye bir de Allah Azze ve Celle çek kuvveti oluşturmuş. O da bizim yer çekimi dediğimiz kuvvet olmuş. Yani biri cazibe, biri dafiya. Biri çekmiş, biri itmiş. Yalnız bak o kadar ilginç ki. Allah Azze ve Celle bu 2 tane kuvveti, yani biri dağıtıcı, biri de dur dağılmayın gelin bakalım burada toplanalım diye çek kuvveti. Bu ikisini öyle nizami oluşturmuş ki sen bu dünyanın döndüğünü bile hissedemiyorsun. Çok muazzam bir hakikat. Peki bu hakikata nasıl varıyorsun? Bu kadar intizamlı bir kuralı. M1 çarpı M2 bölü d kare. Gezegenler arasındaki o sistemin sağlanması. Kütlelerin çarpımı bölü değil mi? Uzaklığın karesi. Şimdi gezegenler arasındaki o muazzam sistemin bozulmaması böyle bir formül. Şimdi insan diyor ki bu şuursuz sebepler böyle şuurlu bir neticeyi oluşturamazlar deyince nereye gidiyor zihin? Allah Azze ve Celle'ye gidiyor. Ve ne oluyor gitgide, ne yırtılıyor? Gaflet yırtılıyor. Yalnız dersin ortalarına doğru bu tefekkürün doğru yapılan şeklini de okuyacağız. Ve diyeceğiz ki benim yaptığım şu tefekkürler komple yanlışmış diyeceğiz. Komple zararını etmişim diyeceğiz. Hadi bakalım onlara da varalım yavaş yavaş. Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, Teemmül etraflıca düşünme. evham zulümatını dağıtıyor. İnsan böyle evhamlı oluyor yani. Şüpheli vesveseli oluyor. O ne dağıtıyor Utku onu? Teemmül, etraflıca düşünmesi dağıtıyor. Şimdi normalden baksan hani dedik ya biz bitişik gelen şeyleri birbirinden biliyoruz dedik. Yumurtadan önce ne geliyor? Tavuk geliyor. Böyle olunca diyorsun ki ya bu yumurta olsa tavuktandır diyorsun. Beyler o tavuk o yumurtanın resmini bile çizemez. Resmini. O yumurtada nasıl bir ambalaj var? Tek parça kalsiyum. Köpek besleyen var mı? O kabuğu yedirirler değil mi kalsiyumlu diye. Ya şimdi o tavukta tek parça böyle bir ambalaj yapabilecek yetenek var mı? İmkanı yok. Ama biz ne yapıyoruz böyle? Bakıyoruz bunlar yan yana geliyor, birbirinden biliyoruz. Yani sathi, yüzüstü geçiyoruz. Ne yaptığımızda ondan olmayacağını anlıyoruz. Tefekkür ettiğimizde diyoruz ki ya bu tavuk dediğin bahçede tavuğu izleyin, affedersiniz en pis gıdaları gider yer. Yerde ne varsa onu yer. Ne yapar? Dolanır durur aynı bahçede. Altına farklı bir yumurta koyun. Farklı yumurta demez. Onda da kuluçkaya yani gurukaya yatar. Tam yattığında guruk guruk diye ses çıkar. O yüzden guruka yatma derler buralarda. Altına timsah yumurtası koysan ona da yatacak tavuk. Farkı yok. Ya neyin altına yattığını bilmeyen tavuk 6 gram proteine sahip ve içinden bir süre sonra civciv çıkabilecek böyle muhteşem bir eseri yapamaz diyor insan. Ve diyor ki birinci sebep yumurtaydı. Ondan bir önceki sebep, ikinci sebep tavuktu. Bu sebep bu sebebi oluşturamazsa bunların üzerinde üçüncü hakiki bir sebep, İkisini birden yaratan gerçek bir sebep, bir müsebbibül esbab olmak zorunda diye ancak tefekkür makinesiyle insan gidebiliyor. Tefekkür etmediğinde sati bakıyorsun, ne diyorsun? Bu tavuk da var ya, ne mübarek ya, bana yumurta veriyor diyor. O tavuk altında neyin olduğunun farkında değil. Sana ne verdiğini nereden bilecek? Şimdi biz yıllardır meyveyi ağaçtan aldık, şifayı ilaçtan aldık. Ne oldu ondan sonra? İnsan bunu sıradanlaştırıyor ve böyle alışıyor. Sati bakıyor. Bazen derste anlatıyoruz bir yerlerde. Ya diyoruz bu elma ağaçtan nasıl çıkar diyoruz ya. Adam diyor ki ya ağaçtan elma çıkacak, ne çıkacak, araba mı çıkacak diyor. Bak inan bana araba çıksa daha mantıklı. Hiç değilse arabaya insan eliyle yapılabilen bir şey. Ama elma yapabilen bir tanıdığın profesör var mı? Mümkün değil. Yani bir ağaçtan araba çıkması, elma çıkmasından daha mantıklı bir şey. Çünkü arabayı yapabiliyoruz, elmayı yapamıyoruz da.
Şimdi bunlar bitişik diye bakıyorsun. Aa ne kadar mantıklı. Odun ya, odun. Aklı olmayan, şuuru olmayan bir odun sana o elmayı verebilir mi? Veremez. Niye veremez? Çünkü elmada lezzet var, tat var. Ağaçta dil yok, ağız yok. Elmada renk var, ağaçta göz yok. Elmada vitamin var, ağaçta laboratuvar yok. Elmanın çekirdeğinde bütün kader planı var, ağaçta kalem yok. Ya şimdi bu yokların içerisinde bu elma nasıl var olacak ya? Bir düşün bakalım. İşte onu düşünmeye ne diyoruz? Tefekkür etmek diyoruz. Bu saydığım bilgiler herkeste var. Herkeste. Dışarıda bu konuları bilmeyen adamlar da bunların farkında. Ama tefekkür etme, o makinenin bozulup bozulmaması bizim ayracımız oluyor. Ve onu tefekkür ettiğinde diyorsun ki bu şuursuz sebepler bu şuurlu neticeyi asla veremez diyorsun. Ve diyorsun ki demek perde arkasında iş gören şuurlu bir zat var diyorsun. Yani baktığında sebepler çöp gibi. Hiçbir kıymeti yok. Neticeler dağ gibi. Kocaman. Sebep nedir? Sinek. Netice ne? Bal vermiş. Bir arıdan bal çıkıyor değil mi? Arı ne? Sinek çeşidi değil mi? Bak bir sinekten bal olur mu ya? Şimdi bazen odaya giriyorlar arılar. Denk geliyor musunuz hiç? Ne yapıyor? Cama 10 kez kafasını vuruyor değil mi? Odadan nasıl çıkacağını bilmeyen bir arı sana öyle şifa küpü bir balı veremez arkadaş, veremez. Bak odaya girdiğinde çıkamıyor değil mi? Ne yapıyor? Cama vuruyor duruyor ama kusursuz altıgen oluşturuyor. Bir alanı en ergonomik kullanım şeklidir altıgen. Daha devamını anlatsak aklın çıkar yani. Hele o eşek arıların saldırma hadisesi var yani. Bal arılarına saldırıyor işte. Bal arıları bekliyor. Tam saldırma esnasında kanatlarıyla titreşim oluşturuyor. 47 derecelik bir ısı meydana çıkıyor. Ve 47 derece sonucunda eşek arıları eriyor. Şu şekilde kovanı titreşimlerle 47 dereceye çıkaran arı 47'nin üstüne çıktığında da yukarı kaldırıp vantilatör göreviyle bu sefer 47'de sabit tutuyor ki 48 olsa bu sefer kendi yanacak. Şimdi hangi matematik, hangi derece, hangi ısı ölçer? Odadan çıkamıyor bu ya. Kafasını cama vurup duruyor ya. Hatta bazen arabaya girer bunlar, köy değiştirir değil mi? Kovan gider yani. Ya şimdi bu arı ya, bak bu arı böyle bir bal. Olamaz ya. Çöp gibi sebep, dağ gibi netice. Şuursuz sebep, şuurlu bir netice meydana çıkıyor. Olabilir mi? İmkanı yok. İşte tefekkür makinesi diyor ki sadece gözünle düşünme. Bir de gözünün arkasında sana verilen aklınla düşün. İşte akıl, göz, kalp birleştiğinde tefekkür makinesinde çalışınca diyor ki böyle şuursuz bir sebep, böyle şuurlu bir neticeyi halk edemez, yaratamaz, oluşturamaz, meydana getiremez. Demek perde arkasında şuurlu bir zat var diye ne yırtılıyor Onur? Gaflet perdesi yırtılıyor. Bakın bunun en önemli yanı ne biliyor musunuz? Arıda yırtıldı mı gaflet? Sütle inekte yırtıldı mı? Yırtıldı. O şerbet ambalajlanmış üzümle kupkuru ağaç arasındaki gaflet yırtıldı mı? Bu bundan olamaz dedin. Güneşe baktın. Bu güneş beni tanımaz etmez. Dedin mi? Aya baktın dedin. Devam ettin. Gözüne baktın. Ya Allah Allah bu gözü buraya kim takmış dedin ya. Burnuna baktın değil mi? -30 çekse içeriye aynı sıcaklıkta veriyor. Allah Allah. Kulağına baktın, gözüne baktın, eline baktın, ayağına baktın. Daha sonra bu bakışlarda gaflet yırtıldı mı? Yırtıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Başına gelen hadiselere bakmaya başladın. Ev birbirine girmiş. Olmaz mı? Aile kavgası olur. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ev birbirine girmiş. Savaş alanı olmuş. Herkes üzülüyor. Sen daha çok üzülüyorsun. Çünkü vicdanlı bir adamsın. Arkadaşın beklenmedik şekilde kazık atmış sana. Ailen yalnız bırakmış, terk etmiş. Çevrendekileri bir fark ediyorsun. Menfaat için seninle dostluklar kurmuş. Sağlığını kaybetmişsin, elden ayaktan düşmüşsün. Başına gelmedik hadiseler kalmamış. Diyorsun ki kainatı elinde kim tutuyorsa demek bu hadiseler de başıboş olamaz. Demek kainatı elinde tutan benim başıma gelen hadiseleri de bir yere doğru eviriyor diyoruz. Neden? Çünkü Allah'tan habersiz gelişen bir olay yoksa benim başıma gelenlerden de Allah'ın elbet haberi vardır diyorsun. Sonra ne diyorsun biliyor musun? İyice böyle gaflet yırtılıyor bak. Zulümat dağılıyor. Diyorsun ki ya madem kainatı elinde tutuyor, şu başıma gelen serencamenin de farkında. Madem başıma gelen her hadiseyi o biliyorsa, o yaratmıştır. Madem o biliyorsa ben kime darılacağım diyorsun. Sonra diyorsun ki bu iş darılma değil, dayanma işidir diyorsun. Allah'ın senden haberdar olması, gaflet perdesinin yırtılması sana öyle bir kuvve-i maneviye veriyor ki arkamda Allah var diyorsun. Ve bir kişinin gücü kime intisap ediyorsa o kadardır. Benim amcamın oğlu sensen kavgaya 2 kişi gideriz, gücüm o kadardır. Ama intisabım Allah'sa kainata meydan okuyacak güç vardır. Ve başına gelen bütün o karışık hadiseler seni üzerken ya bundan da haberi var Allah'ın. Demek ki bütün hadiseleri bir neticeye eviriyor diyorsun. Bir netice doğacak bunlardan diyorsun. Ve ne yapıyorsun Osman? Huzuru kalbe eriyorsun.
Anladınız mı? Tefekkür makinesinin çalışmasının, gaflet perdesini yırtmasının neticesini sinekte gördün, inekte gördün, dağda gördün, bayırda gördün, ayda gördün, güneşte gördün. Sonra ne gördün Sinan? Başına gelen hadise de gördün. Onları başıboş bırakmayan beni de bırakmamıştır dedin. Çünkü kainat benim için dönüyor. Kainatın sebebi benim. Kainatın en şuurlusu benim. Demek kainatla bu kadar ilgilenen Allah beni ilgisiz bırakır mı dedim. Tam o esnada kavgaların, olayların, siyasi boğuşmaların, dünyanın üzüntüye gitmesinin dedin ki hepsi Allah'ın elindeyse eğer, Allah varsa her şey vardır, her şey yardır dedin. Bu derdinden kurtuldun. Anladınız mı? Yani bu olayın elma, armut, portakal, sinek, inekte kalmaması lazım. Orayı nasıl idare ediyorsa senin başına gelenleri de öyle başıboş bırakmaz demek lazım. Şimdi bizim bu düşünce tarzımızda sadece tefekkür etmemiz yetmez. Nasıl tefekkür edeceğimizi de bilmemiz lazım. Ana meselem burası. Şimdi dersin anahtar kelimesini de vereyim. Afaki tefekkür, enfusi tefekkür. Afaki tefekkür, geniş daire, dış daire. Enfusi tefekkür, benle ilgili tefekkür. Enfus, nefis demek. Şimdi biz birazdan okuduğumuz derste şu ayrımı anlayacağız ve hayatımızda yaptığımız en büyük hatayı göreceğiz. En büyük. Niye en büyük hata biliyor musun Osman? Tefekkür etmeyen, düşünmeyen bir insan yok. Madem düşünmeyen bir insan yok o zaman herkes tefekkür ediyor. Evet ama yanlış tefekkür ediliyor. Nedir o yanlış olan? Bizim iç enfusi tefekkürde, kendimizle ilgili tefekkürde çok ayrıntılı, tafsilatlı şekilde düşünmemiz lazım. Geniş daireye, dış daireye bakan olaylarda da icmali, özet olarak düşünmemiz lazım. Biz bunun yerini bir değiştiriyoruz. Sana bakan, gençliğine bakan, ahiretine bakan, sorumluluklarına bakan meseleleri es geçiyorsun. Dış daireye bakan, spora bakan, siyasete bakan, gereksiz seni ilgilendirmeyen diğer hadisata bakan meseleleri iki elinle birden yapışıyorsun. Ortaya ne doğuyor biliyor musunuz? Gafletin en derin mertebesi böyle doğuyor. Çünkü adam şöyle kalsa gaflet şu kadar kalınlaşacak. Dışarıyı kuvvetlendirip içeriği pasif bıraktığında gaflet daha baş edilmez bir noktaya geliyor. Demek ki tefekkür etmek yetiyor mu? Yetmiyor Süleyman. Doğru tefekkür etmek lazım. Peki Onur, yanlış tefekkür nedir? Afaki, geniş dairenin tefekkürünü çok yapmaktır. Doğru tefekkür nedir? Enfusi, dar dairenin tefekkürünü çok yapmaktır. Birazdan Üstad Hazretleri bu meseleye girecek. Lakin nefsinde, batınında, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilat ile tetkikat yap. Evet, diyor ki duygu, cihaz ve sorumluluklarını düşündüğünde ancak Allah'ı öyle bulabilirsin. Dışarıdaki olayları çok düşündüğünde de Allah'tan öyle uzaklaşırsın diyor. Enfusi tefekkür, nefsi düşünmek demek ne demek? Dar daireni, kendini düşünmek demek ne demek? Bir, sana verilen duygu ve cihazları düşünmek demek. Gözü niye verdi? Kulağı niye taktı? Akıl gibi bir cihazat bende ne için mevcuttur? İki, ahiretini ve akıbetini düşünmek demek. Ne için geldim? Evvelim nereden? Ahirim neresi olacak? Bunu düşünmek. Üç, günahlarını düşünmek demek. Ya Rab, sen beni izlerken ne çok hatada bulundum sana. Affet ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Affet, affet, affet. Bahtına düştüm. Bunları diyemedikten sonra bütün dünya bilgilerini bilsek, geniş daireyi tefekkür etsek Salih, biz bu işi yanlış yapmışız demek. Yani bir insan iç dairenin tefekkürünü başarabilirse dış dairenin tefekküründe rol oynaması lazım. Ama bir insan iç daire tefekkürünü terk etmişse dış daire tefekküründe bulunması önce gaflete, daha sonra da dalalete sebep olacak bir yoldur. Bir hüsran yoldur. O yüzden enfusi tefekkürden kasıt budur. Evet abi, buyur. Fakat afaki, harici, umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit sathi, icmali düşün. Tafsilata geçme. Geniş daireye bakarken çok derin mi düşüneyim Cihat? Hayır, özet olarak. Sati bakacağız geniş daireye. Sati ne demek? Yüzüstü demek. Beyler ders biraz derinleşiyor. Birazdan muazzam bilgiler var. Şimdi bakın. Geniş dairenin işleri nasıl olur? Geniş daireye tefekkür nasıl edilir? Şimdi mesela ben biyoloji ilminin kanunlarıyla biyoloji ilmini tefekkür edeceğim. Ama biyoloji ilminin kanunlarıyla, geniş dairenin kanunlarıyla biyoloji ilmini tefekkür edip bunun içine daldığımda olay şöyle oluyor.
Bu sebep bunu yaptı, bu sebep bunu yaptı, bu sebep bunu yaptı, bu sebep bunu yaptı, bu sebep bunu yaptı. Sebepler aleminden Allah'ı bulmaya gidiyoruz. Ama o sebep onu yaptı, o sebep onu yaptı, o sebep onu yaptı diyoruz. Allah'ın icraatını sebeplere veriyoruz. Yani sebepler aleminin kanunlarıyla sebepler alemini tefekkür ettiğinde o iş seni Allah'a götürmemiş oluyor. Şimdi neden birçok insanın nerede boğulduğunu anladınız mı Sinan? Bakın tekrar edeyim. O tür ince noktalar önemsiz, bilim olma. Hayır o değil. Çok önemli. Mükemmel bir şey. Allah anlatıyor bana. Ama bunun ediliş tarzını bilmediğimde kendimle ilgilenmeyerek geniş daireye ayrıntılı baktığımda o sebep onu yaptı, o sebep onu yaptı, o sebep onu yaptı, o sebep onu yaptı, o sebep de onu yaptı. Allah neyi yaptı? Haşa yok. Bu denklemde yeri yok. Haşa. Şimdi biz geniş daireye ayrıntılı baktığımızda az önceki yanlışa düşebiliyoruz. Peki geniş daireye sati baksak, yüzüstü baksak ne olur? Şimdi mesela bazen lokantaya gidiyoruz. Bir et yiyoruz. Ne diyoruz ya bu adam bu eti nasıl terbiye etmiş diyoruz ya. Hayran kalıyoruz. Bir damla sudan 150 tonluk balina terbiye edilmiş biliyor musunuz? Şimdi bunun tek başına olamayacağını anladığın anda diyorsun ki bu icraat ancak Allah'ın icraatı olabilir diyorsun. Bazen birisi bir hamuru terbiye ediyordu. Sivas katmeri yapıyor. Sivas katmerini herkes bilmez ha. Antep katmeri bilirler de Sivas katmerini bilmezler. Böyle tereyağı kaymakla yoğuracaksın. İçine de tulum peyniri, Erzincanlı düreceksin. Şimdi bir yiyoruz ne oluyor Allah Allah parmaklarımı yedim diyoruz. Peki bir damla sudan bu parmaklarını terbiye eden kim? Şimdi bak geniş daireye sati baktığında diyorsun ki bu hadise bir ustasız, bir sanatkarsız olamaz. Asla olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Bir iğne ustasız olamaz. Bu parmaklar da haşa Allahsız olamaz diyorsun. Ve ne oluyor? O tefekkür amacını bulmuş oluyor. Doğru mu? Şimdi bakın biz resmin bir parçasını görsek sadece diyorum. Sadece hücre, sadece organ, sadece atom görsek şablonu bir bütünü bilmediğimizden onu koyacağımız yeri bulamıyoruz. Ama şablon elimizde olsa evet kainatın tamamı Allah'ın iradesinde. Bu şablon elimizde olsa hangi parçayı görsek koyacağımız yeri bulabiliriz. Şimdi mesela ben sana bir tane arabanın şanzımanını getirsem. Desem ki hadi bunu tak, takamazsın. Ama bir usta şablonu elinde olduğu için o şanzımanın ne olduğunu ve nereye olduğunu çok iyi bilir. İşte bizlerin elinde şablon olmayınca o geniş dairede hücreyi aldın, organı aldın, atomu aldın, siyaseti aldın, günlük işleri aldın fark etmez. Onları alıp onun içine daldığında onların kanun ve kurallarıyla daldığın için o tefekkürün seni gaflete sürüklemiş oluyor. O zaman bir daha konuşalım. Aynı soruyu bir daha soralım. Geniş daireye madem böyle tefekkür etmek yanlıştır, o zaman nasıl tefekkür edilir? Üstad Hazretlerinin muazzam bir denklemi var. Manayı harf, manayı isim. Ben şöyle bir kodlama versem size. Manayı isim yani cisim desem. Manayı harf de o cismin sebebin arka planı diyelim. Şimdi ben elmayı elime aldım yedim. Ya bu elma mükemmel dedim. Buna manayı isimle bakmış oldum yani cisimle. Ama dedim ki ya bu elmayı bana ağaç değil veren Allah'a hamdolsun dedim. Bu sefer manayı harf ile sanatkar ile bakmış oldum. Şimdi bakın şu merhum Necip Fazıl'ın kitabının sadece Ç harfini görseniz bu harfi müstakil inceleseniz Ç harfini ne kadar inceleyebilirsin? Ç. Bir anlam daha söyle Osman. Ç. Değil mi? Sen gerçi Trabzonlusun. S diyorsun değil mi? Saykara. Peki sen ne içersin? Çay. İşte Ç ile eğlencemiz bu kadar. Yani birisi Ç'yi farklı telaffuz ediyor. Bu kadar eğlenebiliyoruz yani. Şimdi sen bunu sadece harf olarak aldığında anlamı bu kadar olur. Ama buna harf olarak değil de bu harf bir kelimeyi anlatıyor diye baktığında nasıl elma bir vereni anlatıyor. Bal bir vereni anlatıyor. Bu harfte bir kelimeyi anlatıyor diye baktığında açıyorsun diyorsun ki bu bir siyer kitabıdır. Nedir bunun ismi? Çöle inen nurdur. Demek bu kelimenin harfiymiş diye baktığında içinden ne kadar bilgi çıkıyor? Sayısız bilgiler çıkıyor. Sen kainattaki hadiseleri Ç harfi gibi müstakil alırsan hiçbir anlama ulaşamazsın. Ama bu Ç harfi bir kelimeye aittir. Bu kainattaki hadise de bir bütüne, bir şablona aittir diye bütün alırsan ortaya okunacak bir kitap çıkar. Felsefe insana nasıl bakıyor? Bütüncül mü bakıyor, müstakil mi bakıyor? Felsefe insanı alıyor, müstakil bakıyor. Çıkarıyor organını alıyor, müstakil bakıyor. Çıkarıyor hücresini alıyor, müstakil bakıyor. Çıkarıyor atomunu alıyor, müstakil bakıyor. İyi de müstakil baktığın bu insanın bu kainatta ne işi var? Cevabı var mı felsefede? Cevabı yok. Neden? Bütüncül olarak bakamıyor. Harf olarak bakıyor. Çekmiş, insan harfine bakıyor. Ç harfi tek başına nasıl anlamsızsa insan da tek başına anlamsız kalıyor. Bu insan nedir? Necidir? Niye gelmiş? Amacı nedir? Bunların cevabı var mı? Bunların cevabı yok.
Demek ki insanı müstakil alıp bütünle irtibat kurmadığından, yani kainat ve kainatın amacıyla bu insanın amacı nasıl telif ediliyor, bütünle irtibat kurmadığından insan anlamını yitiriyor. Bir et parçası olarak kalıyor insan. Yani insanı müstakil alan felsefede insan necidir'in cevabı var mı? Cevabı yok. Bakın Aristo demiş ki insana hayvanı natık. Yani konuşan hayvandır demiş. Yani felsefe insanı müstakil şeklinde anlam bu kadar oluyor. Şimdi adamın birisi Amerika'da 30 yıl boyunca örümcek araştırmış. Sayısız kitap yazmış örümceklerle ilgili. Ben de en son dedim ki adam iman etmiş mi dedim. Hayır canım etmemiş dedi. Bir de şey olarak baktı yani ne alakası var olarak baktı. Şimdi şu alakası var. Örümcek bir harf tek başına Ç harfi gibi bir anlam ifade etmiyor. O örümcek kainat ile bütüncül bakımlığında ancak bir ifadesi var. Yani bir adam hayatını 30 yıl örümceklere vermiş ama bir örümcek kadar keyfiyet kazanamamış. Neden? Çünkü kainata bütüncül baktığında o örümcek diyor ki ben bu kainat kitabının bir sayfasıyım. Bu kainat kitabını yazan örümcek sayfasıyla kendisini ve senin bu dünyaya ne için geldiğini tanıtmak istiyor. Ama sen örümceği müstakil çektiğinde örümcek güzeldir, ağı güzeldir, bacakları güzeldir, gözleri güzeldir diyorsun ama örümcek bütün amacını yitirmiş oluyor. Dış daireye tafsilatlı bakmak nedir? Biraz daha anlatabildim mi? Örümceği alıyorsun, 30 yılını alıyorsun ama inceliklerde boğuluyorsun. Örümceğin esas amacını unutuyorsun. Bakın Kur'an o örümceği bir sureye isim vermiş. Ankebut demiş. Demek ki o Allah Azze ve Celle'nin kitabının bir sayfası. Şimdi ben de bir yazarım. Yazdığımda kitabın amacım ne? Bir manayı anlatmak ve kitabın yazarını tanıttırmak. Şimdi sen örümceği alıyorsun, okuyorsun. Ne manası var ne kitabın yazarını tanıyorsun. O örümcek az önceki Ç harfi nasıl tek başına manasız kalıyorsa o örümcek de tek başına bir harf olarak öyle manasız kalıyor. Kainat ile insanı, kainat ile örümceği birlikte aldığında şunu göreceksin. Kainat bir kitaptır. İnsan da o kitabı okumak için bir muhataptır. İnsanı tek çektiğinde bu mana çıkıyor mu? Bu mana çıkmıyor. Bakın insanı müstakil aldığında bütün anlamını yitiriyor. Tek başına ineği al, tek başına sineği al. Hiçbir anlamı kalmıyor. Demek ki böyle geniş daire tefekkürlerini bütüncül nazarla yapmazsan, örümceği, ineği, sineği aldığında, insanı aldığında müstakil baksan, nasıl Ç harfi tek başına bir anlam ifade etmiyorsa, o da tek başına bir anlam ifade etmiyor. Demek ki onlara müstakil değil, bütüncül şablonla bakıp, bu kitap bir muhataba yazılmıştır ve bu kitabın örümcek sayfası, elma sayfası, insan sayfası acaba bana ne demek istiyor, sanatkarını, yazarını nasıl tanıtıyor diye anlamak zorundayım. Bu da tefekkür makinesinin ancak doğru kullanımıyla olur. Çünkü icmalde fezlekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Yani özete baktığında insan Allah Allah bir et parçası karşınızda konuşuyor. Hislere dokunuyor bir et parçası. Bir et bir ete haber götürüyor. Diyor ki baban vefat etti diyor ve o et ağlıyor. Şimdi böyle özet olarak baktığında mükemmel bir şey var ya. Cansız atomlardan oluşan canlı bir et parçasında bu özellik nasıl olur diye hayret ediyorsun. Ama ayrıntılara inelim. Organını çıkaralım, böbreğini çıkaralım, dalağını çıkaralım. Oralarda boğulduğunda bu özelliğini yitiriyor. Hem de afaki tefekkür dipsiz denize benziyor. Sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun. Bakın tek başına tefekkür etmeye çalışan birçok insan boğulmuşlardır. Felsefenin karanlık sularında. Ve maalesef az önce Allah'ın kendine tanıttırmak için verdiği örneklerde boğulmuşlardır. Allah kendini tanıttırmak için örümcek yaratmış. Biz örümcekte boğulup Allah'ı unutmuşuz. İnsan yaratmış, insanda boğulup Allah'ı unutmuşuz. Nebulalar yaratmış, atmosfer tabakaları yaratmış. Onların içerisinde boğulmuş, onu asıl yaratanı unutmuşuz. Şimdi bu zamana kadar bizim öğrendiğimiz felsefe Allahsız bir felsefe. Neden? Çünkü hadiseler nasıl oldu diyor Sinan. Bak sen de mühendissin. Nasıl oldu diyor? Kendi kendine. Rastlantı. O sebep onu yarattı. O sebep onu yarattı diyor değil mi? Şimdi bir insanın elinde bir ölçü olmadığında kendi kendine yarattı diyen Allahsız bir felsefenin içine daldığında, tekrar ediyorum içine daldığında bütünü göremiyor ve nasıl bir hale düşüyor? Boğulan bir hale düşüyor. Bir örnek vermek istiyorum. Muazzam bir şey. Risale-i bu Fenzur ayeti var ya. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. O ayeti anlatırken Üstad Hazretleri bir tabir kullanıyor. Bir cümle. Maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi diyor.
Nasıl tefsir etmiş? Maddeten. Maddeyle tefsir etmek ne demek? Kelam-ı ilahiyi cisimlere yazmak demek oluyor. Biz Kelamullah'tan bir ayet okuyoruz. Ayette diyor ki, biz arıya vahyettik diyor. Ya şimdi sen bunun tefsirine bakmazsan, tefsir nasıldı? Maddeten. Sen bunun tefsirine bakmadığında bak bu ayeti anlayamayabilirsin. Biz arıya vahyettik. Ya arı nerede? Vahiy nerede? Şimdi gidiyorsun hemen kitabı açıyorsun. Hangi kitabı? Kainat kitabını açtın. O ayeti bulalım. Hangi ayet o? Arı ayetini. Arı orada vız vız geziyor mu? Yanında ne var arının? Kovanı var, balı var, peteği var. Maddeten tefsir bak. Allah Azze ve Celle ayetlerini maddeten nasıl tefsir ediyor? Gittin baktın ya bu arıya vahyolunmak ne demek ya? Arı vahiy mi alıyor? Ya diyorsun ki bu az önce benim odadan çıkmayı bilmeyen arı değil mi? Evet. Ne yapıyor bu arı şimdi? Bal yapıyor, petek yapıyor, altıgen yapıyor. Diyorsun ki odamdan çıkmayı bilmeyen böyle şuursuz bir sinek böyle bir neticeyi yapamaz diyorsun. Demek ki buna bu program vahyolunmuş diyorsun. Maddeten parlak bir tefsir etmek ne demek anladın mı? Sen Allah Azze ve Celle'nin ilahi bir kelamını duyuyorsun ve kainat kitabından da o kelamın maddi tefsirini, maddi ayetini, ayet delil demek biliyorsunuz. Maddi deliline bakıyorsun ve diyorsun ki ha demek bu kitap böyle bir tefsir ile tam bende anlam buluyor diyorsun. Şimdi sen o arıyı müstakil alsan, bütüne bakmasan, tek başına ayrıntılara dalsan, maalesef öyle belgeseller izliyoruz değil mi? Ne oluyor insan? O gaflet ile o bataklıkta boğuluyor. Şimdi biz orada işi arıya versek, asıl kendi şuursuzluğumuzu ilan etmiş oluruz. Çünkü böyle şuursuz bir sebep, böyle şuurlu bir neticeyi yapamaz. İmkanı yok değil mi? Peki bize burada düşen vazife nedir? İlahi kelamı okuduk, maddi tefsirine baktık. Bana düşen vazife nedir? Bana düşen vazife şudur. Bu şuursuz sebep, bu şuurlu neticeyi yapamaz demek perde arkasında şuurlu bir zat var deyip La ilahe illallah diye bunu kainata ilan etmek bana düşen asli vazifedir. Bakın insanın kazandığı şeref var ya, yeryüzüne halife olarak Allah addediyor ya, o şerefi veriyor ya. Bizim o şerefimiz bu vazifeden dolayıdır. Ben bir insan olarak, nefsi olarak hayvani bir şeyden oluşuyorum. Nefis hayvandır değil mi? Beden olarak nebati bir yaşantım var. Saçım bir bitki gibi büyüyor. Bedenim bir bitki gibi büyüyor. Farkında değilim, nebatiyim. Beni kıymetli yapan şey nedir? Vazifedir. Peki hangi vazifedir? Allah Azze ve Celle kainatı kitap olarak yaratmış, yazmış. Ben de bu kitabı okumaya mazhar olan akıl cihazatı ve tefekkür makinesine sahip tek şuurlu varlığım. Arkadaş, nefsi tefekkürde tafsilatlı, İç tefekkürde ayrıntılı, günahlarım nedir, yaratılışım nedir, ben niye varım ayrıntılı. afaki tefekkürde ise icmali yaparsan vahdete takarrub edersin. Geniş dairenin olaylarını da özet olarak bakarsan, şablon parçası olarak bakarsan sen kainatta vahdete yani Allah'a, la ilahe illallah'a varırsın diyor. Ama şu an tam zıt değil mi? Mesela bazen insanlar oturuyor buraya. Namaz yok, niyaz yok, Allah'la ilgili bildiği şeyler nakıs. Birçoğumuz imanı bildiğimizi zannediyoruz. En büyük yanılgımız bu. İmanı biliyoruz zannediyoruz, imanı bilmiyoruz. En büyük yanılgımız hayattaki. Oturuyoruz kardeşim ne için yaratıldın, sen niye önemlisin, ne için varsın, ne oluyor konu? Ya futbola gidiyor, ya siyasete gidiyor, ya gündemin değişen haberlerine gidiyor ama asla nefsine, kendisine gitmiyor. İşte bu tefekkürde insanı tam gafleti en derinine, en dibine sürükleyecek tefekkürdür. O yüzden bir insanın dikkati, ihtiyacı, imanı sorduğu sorulardan bile belli olur. Sizinle bu vazife için oturmuş bir insan masada oturduğunda ilk kaşınızı, gözünüzü, maaşınızı, tişörtünüzü soruyorsa bilin ki onun dikkati de aynı şekilde dağınıktır. Ama ilk ya arkadaş biz buraya geldik de bu namazı nasıl edeceğiz? Vazifemiz nedir? Ahiretimizi nasıl kurtaracağız? Ben peygamberime nasıl benzeyeceğim diye dertleniyorsa bil ki o enfusi tefekkürü güzel yapmış bir adamdır o adam. Fani olan şeylere dikkatini veren insanın dikkati de kendisi gibi fanidir demek, değil mi? Asıl olan bir şeye veren insanın dikkati de bekadadır, sonsuzluk alemindedir demek. Ya insan demek sorduğu sorudan tefekkürünü nasıl yapıyor? O bile belli oluyor, ortaya çıkıyor. Devam edelim. Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır. Koyuncu kesret ne demek? Benim anladığım şekliyle söyleyeyim, bir nevi şirk demek. Çünkü bütün fikrini her tarafa dağıtıp Allah'ın vahdetini maddeye veriyorsun. Çok güzel. Geçen derste de bir tanım yapmıştık. O tanımı hatırlayan var mı? Buyur.
Allah'la arana giren şey anlamı. Çok güzel. Kesret çokluk demek. Ama nasıl çokluk biliyor musun? Allah'ın yarattığının farkında değilsin o çokluğu. Kesretin zıttı da vahdet. Diyorsun ki sebeplerin hepsi tek bir elden idare ediliyor. Şimdi sen bu dersi anlamazsın. Zıttını yaparsan vahdeti yani la ilahe illallah makamını yakalayamazsın. Kesrette yani şirkin bataklığında boğulabilirsin. Ne kadar önemli bir dersmiş değil mi? Allah Allah. Devam. Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte delalete isal eden kesret yolu budur. Bakın ders gafletle başladı, delaletle bitti. Demek ki bir insan gaflete düşe o perde kalınlaşıp insanı sapkınlığa da atabiliyor. Şimdi bu tefekkür makinesini çalıştırmak çok önemli. Bununla ilgili bir sıralama yapalım. Dörtlü bir sıralama. 1. İnsan önce zihnindeki sağlıklı bilgiyi tahattür eder. Mesela bu dersi. Zihninizde var mı bu ders? Tahattür ettiniz mi? Yani hatıra geldi mi? Geldi. Birinci basamak tahattür. İkinci basamak tahattür ettiği bu bilgi, bu ders faydalı olduğu için çokça zikreder. Yani tezekkür eder. Üçüncü basamak sürekli zikrettiği bilgilerden yeni manalar için akmaya başlar. Yani tefekkür eder. Dördüncü basamakta o tefekkürün sonucunda kainatı vahdet elinde tutan Allah'a teşekkür eder. Yani bu tefekkür makinesinin muazzam bir kullanım sıralaması var. Değil mi? Nedir? Tahattür, tezekkür, tefekkür, teşekkür. Allah'ım sen bizi bildiklerimizden emin kıl diyoruz. Ama şu gaflet dersinden sonra anladık ki sen bizi bilmediklerimizden de emin kıl. Zira artık durumlar bildiğimiz gibi değil. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma selam. Demek ki insan daraldığında ne yapacak? Tefekkür edecek. Niye? Çünkü bizim daralma sebebimiz gaflet perdesi geldi üstümüze. Şimdi mesela senin üstüne şuradan battaniye atıp sıkıştırsak yerde daralırsın değil mi? Karanlıkta kaldın, darda kaldın, kabzda kaldın. Ne yapmak istersin o perdeyi? Yırtmak istersin. Peki o yırtmanın yolu nerede? Tefekkürde. Ya Rabbi kainatı sen kudret elinde tutmuşsun. Şu gariban Mehmet'i unutur musun? Demek ki bu hadiseleri bir yere eviriyorsun, bir yere çeviriyorsun. Ben göremiyorum. Bakın mesela günlük boğuşmalar ve hadiselere olay nazarıyla baktığımızda çok ümidimiz kırılabiliyor. Farkında mısınız? Mesela geliyorsun diyorsun ki ya dünyanın başına şu hadise gelmiş. Filancanın başına şu hadise gelmiş. Bak çok da üzücü hadise. O hadiseyi parça olarak aldığında onun etkisinden kurtulamıyorsun. O yüzden günlük hadiselerde öyle ayrıntılı bakmamak lazım. Ama onu böyle genişletip baktığında diyorsun ki kainatta olumsuz gibi gözüken hadiselerin her birisinin neticesi ya bizzat ya netice itibariyle hayır olmuşsa demek Allah bu hadiseyi de güzel bir yere evirecek deyip geniş şablondan, geniş perdeden bakmak lazım. Olayı bizzat alıp baktığında ne oluyor? Kainattaki hadiseler, insanların gafleti, cehaleti, ah cehalet. Ne kötü bir dostsun sen. Orta Doğu'daki hadiseler, dünyadaki hadiseler, Allah'ı duymadan vefat eden sayısız insanlar. Ne oluyor? İnsan bunalıma giriyor. O olay olarak baksan nefes alamazsın. Biraz vicdanın çalışıyorsa, biraz insaflıysan. Ama böyle geniş daireden baktığında diyorsun ki demek Allah bu hadiseleri bir noktaya eviriyor. Demek hepsi Allah'ın elinden, kudret elinden dönüyor. Demek bu hadiselerin hepsini Allah biliyor diyorsun. Süruru kalp ile huzura eriyorsun. Yoksa insan keşmekeş dünyada bu zulümatlı hadiseler içerisinde boğulur kalır. O yüzden diyor boğulur kalırsın sakın öyle bakma diye. Ya çok ince. Evet.